Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim ev yapımı lahmacun. Lahmacun için 5 su bardağı unu yoğurma kabına alıyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu ekliyorum. Unla tuzu güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra unun ortasına havuz açıp 1 yemek kaşığı şekeri, 1 paket kuru mayayı ekliyorum. Üzerine yavaşça ılık su döküyorum kontrollü bir şekilde. Unun ortasından dışa doğru yoğuruyorum hamurumu. Burada 2,5 su bardağı suyum var arkadaşlar. Kontrol ederek koyuyorum suyunu. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ediyorum bu şekilde. Hamurumu bu şekilde yoğurduktan sonra güzelce toparlıyorum. Şöyle masama alacağım. Lahmacun hamuru bu şekilde hazır arkadaşlar. Şöyle göstereyim yumuşaklığını. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Suyunun ılıklığına burada dikkat etmek gerekiyor. Hamuru bu şekilde yoğurduktan sonra dinlenmesi için 15-20 dakika bekliyorum arkadaşlar. O arada lahmacunun iç harcının hazırlığına geçiyorum. Lahmacunun iç harcı için öncelikle bir tane büyük boy soğanımı gelişigüzel doğradım ve rondoma koyuyorum. Önce soğanları rondodan geçireceğiz arkadaşlar. Sarımsakları da ekliyorum. 4 diş sarımsak soymuştum. Soğanların diri kalmaması gerekiyor. Soğanları iyice bu şekilde küçülttükten sonra bir tutam maydanoz, evde ne kadar varsa siz de o kadarını ekleyebilirsiniz. 2 adet domatesi ve 4-5 tane doğramış olduğum biberi rondoma koyuyorum. Tekrar rondodan geçiriyorum bütün sebzeleri. Sebzeleri bu şekilde iyice birbirine karıştırdım rondoda. Görüyorsunuz ne kadar küçüldüğünü. Kırmızı biber varsa sizler kırmızı biber de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Benim evde olmadığı için olan sebzeleri ekledim. Sebzelerin üstüne yarım çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı yeni bahar, yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı kırmızı toz biber ve 1 tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Siz acı olsun istiyorsanız pul biber miktarını arttırabilirsiniz. Benim kızım da yiyeceği için çok fazla acı koymadım. Baharatlarından sonra 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı biber salçasını koyuyorum. 1,5 tatlı kaşığına yakın tuzu ekliyorum arkadaşlar. Ve harcımı tekrar karıştırıyorum. Sebzeli iç harcım bu şekilde hazır. Şöyle göstereyim. Bakın kıvamını o kadar güzel ki. Bildiğiniz lahmacun iç harcı gibi. Buzluktan çıkarmış olduğum yaklaşık 300 gram kıymayı da iç harcımın içine ekliyorum şimdi. Kıymayı en son eklememin sebebi rondodan geçirirken çok fazla küçülmesin diye. Sadece bir tur karıştıracağım şimdi kıymayla iç harcını. İç harç kuru olmasın diye çok az su ekliyorum.
Kıymayla sebzeli iç harcı karıştırıyorum güzelce tekrar. İşte lahmacun iç harcım hazır arkadaşlar. Tıpkı lokantalardaki iç harç gibi hiçbir farkı yok. O kadar lezzetli bir iç harç oluyor ki arkadaşlar. Bu tarif benim sık sık yaptığım bir tarif. Hatta ben lahmacunu yaparken fazla yapıp buzluğa koyuyorum. Canımız çektiğinde istediğimiz zaman alıp ısıtıp yiyoruz. Tamam. Tamam. Hamurum 15-20 dakika bu şekilde dinlendi. Kabarmışlığını görüyorsunuz siz de nasıl yumuşak olduğunu. Şöyle üstüne birazcık un serpiyorum arkadaşlar hamurun. Bezeler yapıp tepsiye dizeceğim. Çok yumuşak. Yumuşak mı? Hı hı, çok yumuşak. Güzel olmuş mu? Evet, güzel olmuş. Böyle de yapışmıyor. Bu şekilde temiz bir örtüyle üstünü örtüyorum. Şimdi lahmacunları açmaya geçebiliriz arkadaşlar. Şöyle bir tane beze aldım. Üstünü güzelce unluyorum. Hamur o kadar yumuşak ki elimle bile açabilirim arkadaşlar. Hamuru bu şekilde ince açtım arkadaşlar. Daha sonra fırın tepsisine biraz un serptim ve hamuru koyuyorum bu şekilde. İç harcını şimdi koymayacağım. Çünkü önce fırında biraz ısıtıyorum hamuru 2-3 dakika. Önceden ısıtılmış 220 derece fırına gönderiyorum şimdi hamurumu. Hamurum bu şekilde kabarıyor arkadaşlar. Şimdi bunu fırından alacağım ve iç harcı süreceğim üstüne. Şimdi fırından çıkardığım hamura iç harcımı sürüyorum. Bu şekilde yaparsanız arkadaşlar hamur ıslanmaz. Şimdi alt üst pişene kadar fırında bekletiyorum biraz. Çok uzun süre değil, 5-10 dakikada pişmiş oluyor lahmacunlar bu şekilde. Videoyu çekerken size göstermek için tek hamur koydum ama ben koyarken normalde 2 tane hamur koyuyorum bu şekilde. İç harcını da koyduktan sonra tekrar fırına veriyorum arkadaşlar. 5-10 dakika içerisinde alt üst olarak pişiriyorum. Açtığım hamurları şu şekilde sofra örtüsü koydum kenara. Buraya koyuyorum arkadaşlar. Sofra örtüsünün içine koyuyorum. Piştikçe tepsiye tekrar diziyorum. Bu şekilde koyduktan sonra üzerine örtüyorum kurumaması için. Son hamurumu da açıyorum arkadaşlar. 18 tane hamur açtım. Eğer size hamur açması zor geliyorsa marketlerden hazır lavaş alabilirsiniz arkadaşlar. Hazırlamış olduğum iç harç gibi yapıp hazır lavaşların içine koyabilirsiniz. Açtığım hamuru şöyle kenara alıyorum, sonuncusunu. Pişirmiş olduğum hamurların üstüne iç harçtan koyuyorum. Son iç harcım arkadaşlar. Bölüştüreceğim üçüne. İlk başta koyduklarıma biraz fazla koyduğum için sonunculara az kaldı. 18 tane lahmacunu hazırlamış olduğum iç harç tam olarak yetiyor.
Lahmacunlarım hazır arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın 18 tane bu şekilde lahmacun çıkardım. Arkalarının kızarmışlığını da görüyorsunuz nasıl olduğunu. Hatta rulo yapılacak kadar yumuşak oldu arkadaşlar. Bu tarifle bu şekilde lahmacun elde edebilirsiniz siz de. Yeşilliklerim ve ayranım da yanımda hazır. Bizim iftar menümüz bu şekilde. Lahmacun tarifiyle merak ettiklerinizi yorum kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Abone olmak tamamen ücretsizdir. Yeni bir farklı tarifte görüşünceye dek hoşça kalın.